Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç'a benzeyen Japon muydu Özgün? Evet, onun hakkında da bilgi vereyim hocam. Lütfen ver. Şimdi Vivance Eden diye bir grup var Japonya'da. Aha. 4 kişiden oluşuyor. Onun vokali var. Ryoma Kukishi. Bu Ryoma Kukishi'nin son çıkardığı Vivance Eden grubunun son çıkardığı Grape Üzüm adlı şarkıdaki Ryoma Kikuchi'nin ses yapısı, işte melodik yapısı sesin Oğuzhan Koç'a çok benzetildi. Ondan sonra da bu Türkiye'de patladı. Nasıl Viral ya? olunca Japonya'da viral oldu. Allah Böyle Allah. bir ve hala daha konuşuluyor bu konu. Yani Gerçekten bir şimdi YouTube'da Oğuzhan eğlenceye Koç'a dönüştü. YouTube'da şöyle çete Oğuzhan Koç'a eee, benzeyen Japon yazsam ne çıkar? Çıkar. Bakayım. Bakalım. Bakalım karşımıza ne çıkıyor. Vallahi da çıkıyor, billahi da çıkıyor. Oğuzhan Koç Japonca şarkı söylüyor. Ya birileri zaten bunun geyiğini yapmış Özgür. Onu anlamadım yani Tabii. zaten de. Parça nasıl bir şey acaba? Tamam şimdi Oğuzhan Koç'un daha önce analizini yapmıştık. Aslında e, çok da eskide kaldı. Bazı analizleri belki de zaman zaman yenilememiz de gerekiyor. Çünkü ben Oğuzhan Koç'un analizini yaptığımda 2018 veya 19 yılları falan olsa gerek. Oğuzhan Koç'un hangi analizini yapmıştım hatta onu bile hatırlamıyorum ya. Ya neyi benziyor mesela? Ama bayağı Evrencan Gündüz ya. Bu Evrencan Gündüz. Bu arada yepyeni bir benzetme geldi. Hani bugüne kadar hiç benzetilmemiş bir şeye de benzettik ya, o da güzel. Abi bu acaba bizi dinleyen bir Japon mu? Bak bu da olabilir. Değil mi? Yani belki çok fazla Türk müziği dinlemiştir. Evrencan'ı dinlemiştir. Atıyorum işte Oğuzhan'ı dinlemiştir. Haberi bile yoktur. Ya çünkü bu Oğuz bayağı Evrencan. Sonrası, hocam Korelilerle Türkler arasında kavga çıktı, haberiniz var mı? Hayır, neden? Çok da güzelmiş, orijinal ha. Bu arada şan tekniği gayet güzel çocuğun. Hani ha geniş ağız kullanıyor mesela. Oğuzhan olsa buraya ne na 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 daha buruna yakın okurdu. O öyle okumuyor. Daha geniş, daha kubbeli okuyan bir okuyucu teknik olarak. Yani aşırı nazal değil. Tabii ki nazallık var ama fena bir büyük bir nazallıktan bahsetmiyorum tabii ki. Hani tam burun biraz daha geniş. Ya klasik şan tekniği pozisyonu. Şan tekniği değil de hocam insanlar ses rengini mesela benzese bile daha farklı tekniği var. Daha iyi tekniği. Şimdi buradaki bu hızlı söyleme var ya. Şimdi bu melodiyi söylemek için biraz vokaliz yapar gibi davranman gerekiyor. Yani ra ra ra. Mesela melodi şöyle olsa ta ra 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 ra. Yani yavaş ve geniş açılım bir şey olsa ağız açıklığını ayarlar. Ama hızlı konuşmaya başladığı zaman hani normal konuştuğunuzu düşünün. Merhaba, ne haber Özgün falan dedikçe ses nazala toplanmak zorunda. Aslında bütün parçayı çok fazla nazal okumazken burada bir anda sesi hızlı kullanmak için nazala daha da oturtuyor ve burada Oğuzhanlaşıyor. Bu kadar hızlı şarkı söylemek de. Zaten hocam He. 3. dakikadan sonra çok benzetiliyor. Orada bir
Oğuzhan'ı. King geldi mesela herhangi bir şarkıda gelin kıyaslayalım. Çok net anlayacağız zaten farkı. Yani bu parçayı andırıyor şu. Telefonu hiç açmadım. Hiç açmadım. O kadar Oğuzhan Nazal'a yatık ki yani. Zaten pozisyonu da yatık. Bir anda. Gelin bir daha bakalım. Peki koyu renk farkı var zaten. İkisi arasında bayağı renk farkı var. Bir de bu okuyucu daha geniş bir yer kullanıyor. Yani sadece böyle yatar pozisyonda değil. Bakın. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çık. Çok yerleşmiş bir şey olsa. Yani değişecek bir şey de değil kolay kolay. Belki değişse bu tınısının zevkini de kaybedebilir. Yani insanlar onu böyle seviyorlar. Bir de zaten Türkiye'de böyle nazal renkler çok seviliyor. Fazla fazla seviliyor. Çünkü biz buna çok alışkınız. Aslında bu klasik müezzin tonu. Yani bunun nazalı burada kullandığınız zaman bizim her zaman günde 5 vakit dinlediğiniz ezanların tınısını da alıyorsunuz. O nedenle biz çok yatkınız. Seviyoruz da bu nedenle. Çünkü doğamız böyle büyüyor. Bu o kadar değil. Hayır. Bu hız yüzünden biraz nazallaşıyor sadece. Ve de çocuğun tiz renkleri evet yukarıya doğru çok kapalı. Yukarısı onun da bayağı nazal. Ona bakarsan Oğuzhan'ın nazalı. Oğuzhan'ın nazalı mı? Japon şarkıcı Vivans'ın nazarı mı? Hadi buyurun. Hangisinin nazalı daha iyi? Özgün mesela sence bunun nazalı mı daha iyi? Bu tam Şimdi, nazal çünkü. Bu da Oğuzhan'ın. Bakın Ya Oğuzhan. ikisinin de tadı farklı. Ama karakter deyince Oğuzhan. Gözleri Bence Oğuzhan'ın nazalı ezer geçer Vivans'ı. Ya çünkü Oğuzhan'ın nazal sesleri çok daha güçlü. Onunki daha zayıf. Oğuzhan tizi çıktığı zaman daha keyifli bir nazalı var. Daha güçlü bir nazalı var bu arada. Baya şöyle başka bir parçada da baksaydık çok net anlayabiliriz. Mesela Oğuzhan Koç tiz ses var mı? Tiz desem çıkar mı bir şey YouTube'da? Şuralarda var. Gideceğim acı ya. Ana git Eser yenenler niye çıkıyor? kardeşim. Bir o giysi. Hiçbir şey yok. Bu nedir ya? Şurada var. Hangi parça bu bakayım? Aşkın Mevsimi. Hiç duymadım bakın. Bakalım. ay yakış ya sonbahar niye? O da bayağı nazal ya. Hakikaten Oğuzhan da ilginç. Ay yakış ya sonbahar niye? Niye? Keşke beraber söyleseler ama. Bu arada şu yayını izleyebilseydik keşke diye yazan var. Şu an yayın açık ya. O Stray Kids'ten bahsediyorsunuz. Birazdan gireceğiz. Hakikaten çok ilginç Özgün yalnız. Bak detaylara doğru girdikçe özellikle bu Vivans tizleştikçe Evet. nazalı çok belirginleşiyor. Oğuzhan'ın nazalını da andırıyor. Bu orada sadece ama alt seslerinde hiç benzemiyorlar birbirlerine. Garip. Zaten bu çocuğun girişi de bir garip. Ben burada kullandığı nazal Evrencan Gündüz. Bakın hemen Evrencan Gündüz. Bayağı mevsim çiçekleri yani. Bayağı o yani. Canlarda çok kullanır mesela şeyler. Gülüşüyle mutluluk saçan. Oha, bu nasıl bir benzeme ya baksanıza. İçinde bir oyun bozan adamın Aynı kişi devam etmiyor mu sizce? aklını alan Bak şimdi Vivans'a bir geliyorum. kadın. Geldim. Girişi de buna benziyormuş yani. Evet yani işte olabilir, benzeyebilir abi. Hepsi sonuçta aynı tarz müziği yapıyorlar. Yani Japon da olsa gene böyle bir klasik nasıl diyeyim R&B, blues. Sadece şu melodisi bence çok tatlı melodi. Ama böyle hep beraber ailece söyleyelim diyeceğiniz melodi değil. Peki. Keyifli. Nazal. Evrencan da nazalı çok seviyor. Birçok sesi kullanırken. Yukarıya doğru hep nazal kullanıyor. Evet başlayalım mı?